Akşam herhalde böyle bir suyun altına falan girip Allah ne verdiyse yıkanacağız, yemek yiyeceğiz, su içeceğiz, ayran içeceğiz. Sizler buradan gidin, bir girdik. Ha şimdi bitecek, ha şimdi bitecek. Bitmedi ya oğlum. Buradan araba geçer mi ya? Yalnız yemin ediyorum bir tane zevk aldın mı diyorsun. Allah canını alsın, almadım. Düşünsene 3 kilometre gelmişiz. 30'la gidiyoruz. Dün bir tanesiyle kontrol noktasında kavga ettik. Kavga ettik derken ben sinirlenmişim. Köyün delisi istiyor motoru. Motorlarla ekipleri var. Kontrol noktalarında 2-3 motor. Bunlarla bu motorlarla dönüşümlü olarak gece gün. Çektin mi? Evet. Parça bilmiyorum ben. Abi hadi git de gözünü seveyim. Yandım, ben de gideceğim. Hadi. Tamam. Bir fotoğraf çekinelim şöyle. Hazır mısın? Navigasyon nerede? Kim var mı? Nerede bu? Sağ ol. Çocuk gelmiş ya da bu göç. Bu orada mıydı? Tamam. Adamsın. Peki bu hale nasıl geldik? Şimdi isterseniz bir bakalım. Evet, ölüm gibi bir günün ardından, hakikaten ölüm gibi bir günün ardından ana yola çıktık. Burası ana yol. 60 kilometrelik yolu 2 günde aldık diyebilirim. Dağdan gelelim dedik. Allah belamı versin benim. Olan oldu tabii. Bugün 40 kilometreyi bir günde geçtik. Sıcağı koy bir tarafa. Sular bitti. Susuzluğu koy bir tarafa. Yemek yemedik. Çok fenaydı ya. Vallahi bildiğin gibi değil. Ben üstüm başım için fotoğraf da çekeceğim zaten. Sonra gidemedik. Susuzluk girdi araya. Belasını seveyim. Şimdi böyle bir yoldan 40 kilometre kadar bir mesafede Murgab diye bir şehir var. Bu akşam herhalde böyle bir suyun altına falan girip Allah ne verdiyse yıkanacağız, yemek yiyeceğiz, su içeceğiz, ayran içeceğiz. Baksana ya, kola bak. Mont giymek falan hikaye yani. Beşle gitmedik ki bugün biz hiç. Eşek patikasından gittik ya bildiğin. 200'lük motorlar gidiyormuş. Çok rahatmış. Biz her türlü gidermişiz falan dün. Dediler ki hani bir yol var, orayı siz kullanmayın. Benim karar verdiğim yok. Sizler buradan gidin. Bir girdik. Ha şimdi bitecek, ha şimdi bitecek. Bitmedi ya oğlum. Ya yol bitmedi. Ben öyle bir yorgunum ki şu anda. Evet. Herat'tan çıkıp Mezarı-Şerif Kuzey yoluna yapmaya çalışıyoruz. Fakat tahminimden çok kötü. Yol değil, patika. Evet. Yol değil, patika. Yani bu başka bir level oldu. Şöyle. Belki görünüyor, belki görünmüyor. Oy. Yani küçük motosikletler, 200'lük, 100'lük motosikletler çatır çutur gelip geliyor buralarda. Araba zaten gidip gelmez. Buradan araba geçer mi ya? Lan buradan o zaman Mezar-Şerif yolu niye deniyor o zaman ya? Yol değil ki. Sonradan düşündüğünde insan çektiği acının, oradaki nefes alamama duygusu, susuzluğun farkına varmıyor. Burası bizim susuz kaldığımız ilk anlar. Drone bile kaldırabilmişim. Sonrasında önümüzdeki 6-7 saatlik süre boyunca yaşam umudumuzun neredeyse tükendiği bir zaman dilimiydi. Murgab'dan Mezar-Şerif yolu, Afganistan'ın kuzey yolunu yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Bence zor kısım 2 tane var. Tabii bunu Sinan'a söylemedim ben. Bir tanesi buydu. Bir de zorun zorunu yapmış olduk. Yanlışlıkla girdiğimiz için. Artık yani arkama bakmayacağım. Hani Sinan geliyor mu gelmiyor mu diye, istiyorsa gelmesin. Bir müddet gidip yine mola vereceğim. Çünkü arkaya bakmaktan da yoruldum. Ama güzel oldu be. Vallahi. Sanki hiç olmuyormuş gibi falan davranıyorum, konuşuyorum ama bugün daha iyiydi. Yalnız yemin ediyorum bir
Afganistan'da zevk aldın mı diyorsun. Allah canını alsın, almadın. Şimdi bak, karşıdaki köyü ben yine göstereceğim sana. Yani biz Afganistan'da şehirler hariç 2 tane gördük. Biri Herat, diğeri de arada bir şehirdi. Bütün köyler böyle, kasabalar böyle. Efsane ötesi. Benim için daha ilginç bir şey var mı ya? Bu arada böyle konuşurken kilometre akıyor gidiyor. 3 kilometre gelmişiz deminden beri konuşurken. Düşünsene, 3 kilometre gelmişiz. 30'la gidiyoruz. Şu anda ben var ya, highway'de gidiyor gibiyim zaten. Sinan yavaş olduğu için biraz yavaş davranmaya çalışıyorum. Şimdi ben burada çok durup böyle fotoğraf çektirmek istiyorum ama durduğum anda en az 100 kişi gelecek. O yüzden hiç durmuyorum. Burada halk pasaport kontrolü yapıyor, değil mi? Taliban olsa da olmasa da herkes pasaport kontrolü yapıyor. Herkes çakımı istiyor. Herkes top case'i açmamı istiyor. Şu ana kadar top case'i hiç açmadım, sınırdaydı. Taliban kontrol noktasında deseler ki aç, açarım. Ama bereket, geliyorlar, toplanıyorlar ama motorun üzerinde falansan veya yanındaysan çocuklar falan dokunmuyor. Orta yaşlılar falan çok böyle fotoğraf çektirmek istiyor üzerine binip. Dün bir tanesiyle kontrol noktasında kavga ettik. Kavga ettik derken ben sinirlenmişim. Sinan'ın motora bir de fotoğraf çektirdi. Dedim ki benimle çektiremez. Sen burada bekle falan dediler. Emniyet. Dedim başlarım emniyet. Size verin dedim pasaportu. Dedim Sinan yürü gidiyoruz dedim. Sinirlenmişim. Sonra dediler ki özür dilerim, kusura bakma. O dediler köyün delisi. Köyün delisi istiyor motoru. Bu yol iyi bir yol ha, ben diyeyim sana. Asfalt da var. Efsane asfaltlar da var da. Biraz Taliban'dan bahsetmek istiyorum. Burada hemen hemen herkes Taliban. Net. Herkes bir şey istiyor, Taliban'ım diyor. İşte Taliban'da şöyle bir şey var. Taliban, evet, harbiden her yerde. Taliban'ın böyle 200'lük motorlarla ekipleri var. Kontrol noktalarında 2-3 motor. Bunlarla, bu motorlarla dönüşümlü olarak gece gündüz abartısız dağ tepe geziyorlar motosikletle. Benzinleri falan koymuşlar bidon bidon. Yemektir, ıvır zıvır pişiriyorlar. Böyle kontrol noktaları var. Yani Taliban dahil herkes Türkiye'ye gelmek istiyor. Afgan'ı bıraksan Afgan'ın hepsi bizde. Ülke kalmaz. Taliban çeviriyor, kontrol yapıyor ve bunun karşılığında diyor ki mesela ben telefonu kaybettim. Bu arada onun da hikayesi ayrı, anlatmıştım ama biz dediler bu telefonu bulursak bize dediler ne kadar vereceksin? Hani telefonu da onlar almış falan değil. Sınır köyünün bir tanesinde kayboldu yani. Dedim ki elimden geldiğince bir şeyler yaparım. Herhangi bir şey yaptı Taliban sana. Herhangi bir hizmet yaptı ya. Buna güvenlik de dahil. Buna işte hastaneye götürme dahil. Yani Taliban'da şimdi öyle bir durum var. Bence Taliban burada biraz mafyavari takılıyor. Yani aslında mafyavari değil ki de ben sizi koruyorum, bir şeker parası atarsın diye yollarını bir de öyle buluyorlar. Sevimsiz bir şey aslında. Ama iş yapıyor. Bak telefon bulundu. Adamlar buluyorlar. Ve adamlar hakikaten çıkıp böyle gecenin vakti nöbet hesabına motorla çıkıyorlar. Allah ne verdiyse geziyorlar. Gece gündüz. Yani kamp kurmak istedik biz gece. Olan gelen geçen motorcunun hepsinde silah var. Sinan'a dedim ki gidelim o zaman bari merkez ofisini orada kuralım, anasını satayım çadırı. Gittik orada kurduk. Yemek yedik, çay içtik. Nusvar deneyecektim, deneyemedim. Bir dahakine deneyeceğim ona Nusvar'ı. Maraş otu yani. Maraş otunu hiç ben sevmiyorum da. Tacikistan'da, Kırgızlar çok içiyorlar. Özellikle Tacikistan'da. Yani çok çiğniyorlardı diye kullanıyorlardı. Burada efsane fazla. Sigaradan daha fazla kafa yapıyormuş. Yani bence sigaraya para vermek istemiyorlar. Neyse. Fıtı fıtı gidiyoruz. Vallahi bile yavaş yavaş. Ben buna razıyım biliyor musun? 37 ile bir saatte biz varırız Murgab'a. Orada da bir yerde kalırız. Ben razıyım buna. Yani sen bugün bir görseydin beni. Of. Ya yemin ederim bana diyorlar ki niye böyle dağda kırda bayırda fotoğraf çekmiyorsun? Öldüm, yandım, bittim diyorsun. Ya arkadaş aha bugün de Sinan kaç tane fotoğraf çektin diye sorsam ki çok fotoğraf çekmeyi de meraklı. Yani bir tane falan çıkmaz çünkü hakikaten bugün ölüm gibi bir şeydi yani. Burası ana yol işte. Yani ne bekliyorsun? Şey var, rüzgar var sağdan böyle, kum falan. Takılıyoruz bu oğlum öyle. Hadi bakalım. Hadi bakalım ne olacak şimdi? Zıpla 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 zıplaya zıplaya. Valla ya buraları tığır gelir tığır. Aslında var ya çok pis gaza geldim ama neyse. Neyse hadi bir şey demiyorum. Bir şey yapmıyorum. Evet. Döndük başa. Susuz kaldığımız o günün ardından Murgab'a gitmek için yola çıktık. Hava kararmıştı. Bir köyün marketinde durduk. O kadar yorgunduk ki bir daha motorları çalıştıramadık. Köylüler camide kalabilirsiniz dediler. Camiye gittik. Motorları yakın bir yere çektik. Cami içerisinde uyumaya hazırlanırken ben bir ara o sessizlikte caminin dışında olan minberin önüne oturdum. Şöyle uzandım toprağa ve o kadar çok yorgundum ki içeriye gidecek gücüm kalmamıştı. Yıldızlara bakarken nasıl uyuduğumu inanın bilmiyorum. Sabah uyandığımda hoca gelmişti sabah ezanını okumaya.
Ve namazı benim olduğum yerde, benim uyuduğum yerde kılıyorlardı. Utandım. İçeri girdim. Sinan'ın olduğu yere doğru şöyle uzandım. Biraz daha uyuduk. 2 saat kadar. Sonra uyandığımızda çocuklar dışarıda bizi bekliyordu. Kahve içtik. Çocuklarla sohbet ettik. Uzun uzun düşündük. O kadar yorgunduk ki, o kadar mutluyduk ki. Ne o yorgunluğu anlatabilirim size, ne o mutluluğu. Evet. Afganistan'da kuzey yolunda ilerlerken sonunda suyu bulduk. Nehri bulduk. Dağlarda 1 gram su yok. Ve ırmağın kıyısında birçok köy var. Fakat yine hala suyu kirli bu ırmaktan alıyorlar. Su gri yani bildiğiniz kahverengi. Ve yaşam şartları gerçekten çok zor. Evet oradaydı. Evet Afganistan'ın Murgab'ına doğru devam ediyoruz bugün. Çok yorulduk ve önümüzdeki gün yine yorgun olacağız. Sonrasında umarım şeye çıkacağız, asfalta çıkacağız Kabil yoluna. Sonrasında da uzun bir süre böyle pis offroad yapmayı açıkçası düşünmüyorum. Gidip bir şeyler yemek istiyorum, dinlenmek istiyorum. Evet, yani kayıpsız eksiksiz herhalde tamamladık. Evet. Evet, lanet olsun. İnşallah Sinan çıkarsın. Şuraya çık, ben başka bir şey istemiyorum. Bugün sana yardım edeceğim. Başlangıçta böyle olmasın. Çıkamazsa da gidip alacağım artık. Biz bu işi bitireceğiz. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Nereden geliyorsun? Türkiye'den. Türkiye'den. Nereye gittin? Murgab. Murgab'dan Mezar Şerif. Neden şimdi? Ha, sağ ol Allah razı olsun. Evet. Hala orakla ekim biçiyorlar. Köyde 40 yıl öncesini hatırladım. Vay be. Yani arkadaş 40 yıl önce biz böyle miydik? Değildik. Bizim yine bir geçmişimiz var. Silinmeyen bir geçmişimiz, silinemeyen bir geçmişimiz var aslında ama Afganistan'ın geçmişi silinmiş. Büyük devletlerin oyuncağı haline gelerek 1 kilometre oldu bile lan. Vay derim. Başka bir şey demiyorum ha hacı. 1 kilometre gittik oğlum. Drone'la fotoğraf çekecektim. Biraz önce o derenin kıyısında zilyon tane tarla vardı ve o tarlada çalışan adamlar vardı, insanlar vardı. Şu vadiden bir drone kaldırdığım zaman ben var efsane bir görüntü alırdım. Fakat neden durmuyorum? Çünkü sıcak azken saat 6-7 bu arada. Sıcak yani. Biraz ilerleyebilelim diye yemin ediyorum duramıyorum ya. Yoruldum be. Yoruldum derken ben bugün değil. Dün yorgunluk hala ağrıyor her tarafım. Burada su var. Fazlaca su var. Benim anladığım ama Temmuz ve Ağustos çok sıkıntılı geçiyor. Bu 2 ay çok sıkıntı geçiyor anladım. Ya çok fazla nüfus var. Araba falan almak yerine kadın alıyorlar. Yani bir kadınla evlenmek bizim Türkiye'de bir araba fiyatı falan 6.000 dolardan bir başlıyor diyorlar. 25.000 dolara kadar başlık parası gibi bir para vermek gerekiyormuş. 2 akşam önceki mevzu muhabbet buydu. Selamünaleyküm. Benzin. Aha. Benzin var mı? Tamam. Alalım abi. Ne olur ne olmaz. Sen ne kadar var? Kaç kilometre var? Yeter. Murgab her türlü. Beni de kurtarır aslında. Oradan mı alalım? Suya da ihtiyacımız yok. Tamam. Her ne kadar hepsi yurt dışına gitmek istese de Türkiye'ye gitmek, İran'a gitmek istese de çok çocuk yapıyorlar. Bir kadın yani 3-4 tane kadın alabiliyorlar. Evet, harbiden 3-4 tane kadın alabiliyorlar. Ve bir kadın almak 6.000 dolarla 30.000 dolar arasında falan değişiyormuş. Bir kadınla evlenmek. Yani parası olan 4'e kadar kadınla evlenebiliyor. Bizim geçen İngilizce bir rehber vardı. Orada konuşma fırsatı bulduk, tercüme fırsatı. Masadakilerin hepsinin en az 2 karısı var. Ve evleniyorlar. Bana dediler ki sen niye evlenmedin? Dedim ki Afganlar dedim dünyada kadın bırakmamışlar ki falan dedim. Böyle şeyli gülüyorlar. Onlar için iyi bir şey yani.
yani. Ev yapmayıp, ev düzenlemeyip veya çoluğu çocuğu ona göre okutmayıp öyle veya böyle Afganistan'da üniversite ve okul var. Buna emin olun. Kadın almak burada bir iş yani. Sakın düşme burada düşersen. Aman ağlar. Baksana şuraya. Oho. Tiken tiken. Oldum. Yusuf oldum. Ay. Çok rampaydı. Bizim cengaver çıkmış. Oh, nerede lan bu? Gaza geldi gitti. Oldu mu? Çektin mi? Evet. Hey. Hay. Selam. Selamun aleyküm. Sen çoban mı? Ha, bak. Çoban. Aa iyi. Çoban. Dikkat et. Üstüne yıkılmasın. Gel şöyle sen. Gel böyle. Bu böyle rüzgar eser, üzerine yıkılır. Tamam? Aman dikkat. Sinan sigara içeceğiz. Kaç kere şarj ettim Powerbank otelde? Hiç. Ben ettim. Dikkat ettin mi? Şarj edip verdim hep sana. Farkında değilsin. Al bunu da. Onu bana götürsene. Haydi bakalım. Lan var ya. Lan canavar. Tansiyonum çıktı. Bence bu aynı böyle devam edecek. Bundan olacak. Ya böyle devam etsin. Böyle devam etsin. Kaç kilometre kaldı? 23 mü? Aha tabii. Kaç kilometre geldiğimizi söyleyeyim. 265 kilometre gösteriyor. Nereden dolandırıyor bilmiyorum şu anda. 5.2 kilometre geldik. 26-21 kaldı. Öyle mi? 26 mıydı? Biraz daha gelmiş olduğumuz yok. Bana buff bulacağız. Bende buff yok. Var mı? 2 tane mi var? Tamam işte. Yani çantanın dibinin dibinde. Yani ben de bu arada cümleleri hep yani diye başlıyorum. Yanisi ne yani? Kafatı çünkü devamlı kuruyorsun motorla giderken. Yani kendine konuşmaya başladığın andır yani. Offroad ve sıkışmak, bir yerlerde kalmak, santim santim gitmek, sıcaktan gebermek, eziyet çekmek. Kendi kendine konuşmaya başlıyorsun. Ondan sonra işte kamerayı açtıktan sonra ifade etmek istediğin bir şey oluyor. Yani diyorsun. Ya işte yol böyle. İlk defa dereye bu kadar yakın gidiyoruz. Ha. Şimdi burası riskli ama ay. Ama zevkli yani. Bak ben zıpladıkça zıplıyorum. Buradan ben böyle yekten geçemem. Ayağı ıslatacağız. Kesin. Ay. Afganistan'da ilk göze çarpan şeylerden bir tanesi işsizlik. Köylerde erkekler böyle market önlerinde, yani bakkal, dükkan önlerinde oturuyorlar. Sokakta geziyorlar. Yani burası tamamen tarımla uğraşan bir yer ve aslında Afganistan'ın diğer yerlerine göre verimli topraklı. Hayvancılık var. İnsanlar hayvancılıkla geçiriyorlar. Araç trafiği artmaya başladı. Asfalta yakınız veya büyük bir yere yakınız gibi geliyor. Çünkü bundan önce çok fazla araç da görmüyorduk. Aleykümselam. Mezar Şerif. Zerşerif. Aha. Evet. Türkiye'den geldim. Farsı yok. Farsça bilmiyorum ben. Abi hadi git de gözünü seveyim. Yandım, ben de gideceğim. Hadi. herkes polis ya. Yerinde. Yolun ikinci zor etabı başladı. Bugün şu andan itibaren 2 gün boyunca böyle kum olacak. Yerleşim yeri her ne kadar fazla olmasına rağmen bugün ve yarın
bu konuda cebelleşiyor olacağız. Motosikletin hava filtresine ve ciğerlerine insanın dikkat etmesi gerekiyor. Hava filtresi acayip şekilde kum doluyor, bilginiz olsun. Aleykümselam. Abi, Sağ ol abi. Türk müsün? Türk'üm. He. Sen? Ben Farsi. Buralıyım. Güzel. Biliyorum. Güzel. Nasılsınız? Şükür Allah'a. İyi, efendim ne oldu? Efendim mi? Biliyor musun? Ha, ev için. He, burada çalışıyorum. Kerpiççisin. Ha. Haydi abi. Siz nereden geliyorsunuz? Ha? Nereden geliyorsunuz? Biz nereden geliyoruz? Türkiye'den, İstanbul'dan. Aha, 15'inde. 15'inde çıktık. Haydi sağ ol. Teşekkür ederim. Vallahi ne düşüyorlar bilmiyorum da. Yine efsane bir fotoğraf yani. Evet. Ne diyorduk arkadaş? O kadar yorgunduk ki, o kadar mutluyduk ki. Ne o yorgunluğu anlatabilirim size, ne o mutluluğu.